Mısır toprakları kendini ilah ilan eden bir zalimin hükmü altındaydı. Firavun, halkın üzerinde mutlak bir korku imparatorluğu kurmuştu. İnsanlar ona boyun eğiyor ve her dediğini yerine getiriyordu. Mısır'daki bu sahte düzen, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un saraya girmesiyle sarsılmaya başladı. Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına çıktı ve hiçbir çekinme göstermeden hakikati tebliğ etti. Şöyle dedi: "Şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve Allah'a teslim ol." Firavun bu daveti büyük bir kibirle karşıladı. Hazreti Musa'nın getirdiği tevhid mesajı, Firavun'un kurduğu tüm sömürü sistemini tehdit ediyordu. Firavun, Hazreti Musa'yı susturmak için en güvendiği sihirbazlarını topladı. Şehrin meydanında büyük bir karşılaşma düzenlendi. Sihirbazlar ellerindeki ipleri yere attılar, bunlar birer yılan gibi görünmeye başladı. Ancak Musa aleyhisselam asasını yere attığında, Allah'ın izniyle o asa büyük ve korkutucu bir yılana dönüştü ve sihirbazların ortaya attığı şeyleri bir anda yuttu. Bu olay Firavun'un otoritesine vurulan ilk büyük darbeydi. Sihirbazlar bu mucize karşısında hemen secdeye kapandılar. "Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" diyerek Firavun'a baş kaldırdılar. Firavun, sihirbazların bu imanına çok öfkelendi. Halk arasında da fısıltılar yükselmeye başlamıştı. Firavun, sarsılan gücünü toplamak ve halkın zihnini bulandırmak için şeytani bir plan hazırladı. Hazreti Musa'nın anlattığı Allah inancıyla alay etmek istedi. Halkına Musa'nın yalan söylediğini kanıtlayacağını iddia etti. Eğer bir ilah varsa o gökyüzündeydi ve Firavun oraya çıkıp bunu kontrol edebilirdi. Firavun, yardımcısı Haman'ı yanına çağırdı. Herkesin içinde ona şu emri verdi: "Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Belki o yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum." Bu emir Mısır'da görülmemiş bir zulmün başlangıcıydı. Firavun, gökyüzüne meydan okumak için ilk adımı atmıştı. Asıl amacı Allah'a ulaşmak değil, kuleye çıkıp "Bakın, ben baktım ama orada kimse yok" diyerek halkı aldatmaktı. Ardından Haman'a yapım için çamurun ateşle pişirilmesini emretti. "Ey Haman, benim için çamurun üzerine ateş yak ve bana bir kule yap." Haman, Firavun'un bu emrini yerine getirmek için Mısır'ın dört bir yanındaki balçık yataklarını kontrol altına aldı. Nil Nehri'nin kıyısından çıkarılan devasa miktardaki çamurlar özel kalıplara dökülmeye başlandı. Dumanlar Mısır semalarını kaplarken Firavun bu dumanların arasından yükselecek kulesiyle göğe meydan okumaya hazırlanıyordu. Kule, bulutların seviyesine ulaştığında Mısır halkı dehşet içinde bu manzarayı izliyordu. Kulenin zirvesine ulaşıldığında Haman oraya Firavun için özel bir oda ve gözlem alanı inşa ettirdi. Artık kule tamamlanmak üzereydi ve Mısır'ın en yüksek noktasıydı. Firavun bu zirveye çıktığında kendini kainatın hakimi gibi hissediyordu. Aşağıdaki insanlar karınca kadar küçük görünüyor, Nil Nehri ince bir çizgi gibi seçiliyordu. Bu yükseklik Firavun'un kibrini zirveye taşıdı. O artık göklerin kapısını zorlamaya hazır olduğunu düşünüyordu. Firavun, kulenin zirvesine ulaştığında rüzgarın uğultusu ve uçsuz bucaksız gökyüzüyle baş başa kaldı. O an kibrini bir adım daha ileriye taşıdı ve Hazreti Musa'nın bahsettiği ilahı haşa vurup öldüreceğini iddia ederek yayını eline aldı. Firavun, yayını gökyüzünün derinliklerine doğru gerdi. Tüm gücüyle oku bulutların ötesine fırlattı. Ok, gözden kaybolana kadar yükseldi. İslami kaynaklarda ve tefsirlerde aktarıldığı üzere Allah Firavun'u azgınlığıyla baş başa bırakmak ve onu kendi yalanında boğmak için bir imtihan takdir etti. Ok bir süre sonra yere, Firavun'un ayaklarının dibine geri düştü. Ancak ok çıktığı gibi temiz değildi. Ucunda ve gövdesinde taze kan izleri vardı. Firavun bu kanlı oku görünce büyük bir zafer kazandığını sandı. Firavun kanlı oku eline alıp aşağıda bekleyen kalabalığa gösterdi. Büyük bir gururla "İşte" diye bağırdı. "Musa'nın ilahını öldürdüm. Artık benden başka ilah olmadığını anladınız mı?" Bu korkunç yalan Mısır halkı arasında büyük bir şaşkınlık ve korkuya neden oldu. Firavun, Allah'ın bir imtihan olarak gönderdiği bu durumu kendi ilahlığının bir kanıtı gibi sundu. Firavun kulesinden inerken kendini dünyanın ve göklerin fatihi sanıyordu. Haman ve askerleri onu alkışlıyor, halk ise korku ve baskı altında boyun eğiyordu.
Firavun'un gökyüzüne meydan okuyan o devasa kulesi, Mısır semalarında bir süre daha yükselmeye devam etti. Ancak Allah'ın sünnetinde zulüm ve şirk üzerine bina edilen hiçbir yapı ebedi olamazdı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yükselttiklerini yerle bir ettik. Bu ayet, onların kurdukları düzenin ve yaptıkları yapıların Allah'ın takdiriyle yok edildiğini haber verir. Rivayetlere göre Hazreti Cebrail kuleye kanadıyla vurmuş ve yapı büyük bir sarsıntıyla parçalanarak yıkılmıştır. Kulenin bir kısmının denize düştüğü, bir kısmının karaya savrulduğu, bir kısmının ise Firavun'un sarayı ve askerlerinin üzerine devrildiği zikredilir. Bu yıkım, Firavun için yaklaşan azabın bir işaretiydi. Gökyüzüne diktiği kule yerle bir olurken, Allah'ın takdir ettiği akıbetin izleri Mısır'da açığa çıkmaya başlamıştı. Zira kibirle yükselenler sonunda Allah'ın hükmü karşısında yerin ve suyun altında kalacaklardı. Videoyu beğendiyseniz destek için beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.